Milattan sonra 793, kuzeyin buzlu kıyılarında bir şimşek çakar ve tarih bir adamın adıyla yeniden yazılmaya başlar. Onlar onu basit bir çiftçi sandılar. Oysa o, denizin ötesindeki dünyayı görmüş tek adamdı. Bir balta, bir tekne ve sönmeyen bir hırs. Ragnar Lothbrok'un elindeki tek silah buydu. Tanrılar onunla konuştu derler. Tek gözlü Odin, savaş alanının ortasında ona kaderini gösterdi. Krallar onun adından korktu, manastırlar onun yelkenini ufukta görünce çanları çaldı. Ama her efsane bir bedel ister. Kardeşi ona ihanet etti, yıllar bedenini yordu, ölüm kapısında bekledi. Bir yılan çukurunda, zincire vurulmuş halde bile gülümsedi. Çünkü ölümünden çok daha büyük bir şey doğuyordu. Geriye 7 oğul ve dünyayı titretecek bir intikam bıraktı. Bu sıradan olmayı reddeden bir adamın hikayesi. Bu Ragnar'ın destanı. Merhaba değerli dostlar. Bugün size tarihin sislerinden bugüne ulaşan gerçek bir efsaneyi anlatacağım. Soğuk kuzey topraklarında bir çiftçi olarak doğmuş ama kaderine asla razı olmamış bir adamın hikayesini. Denizleri aşıp imparatorlukları dize getiren, krallarla yüzleşip kendi oğullarına bir intikam mirası bırakan bir reisin destanını. Cesaretin, ihanetin, aşkın ve ölümün ötesine geçen bir adı anlatacağım. İşte size Vikinglerin efsanevi lideri Ragnar Lothbrok. Hikayemiz, kuzeyin sert rüzgarlarıyla dövülen küçük bir köyde başlar. Buraya Kattegat derler. Ahşap evleri, dumanı tüten ocakları ve denize bakan iskelesiyle mütevazı bir yer. Ragnar, burada karısı ve çocuklarıyla yaşayan sıradan bir çiftçidir. Toprağa sürer, ekinini biçer, hayvanlarına bakar. Ama akşamları iskelenin ucunda oturup gözlerini hep ufka, denizin bittiği o gizemli batıya diker. İçinde bu küçük köye bir türlü sığmayan bir ateş yanmaktadır. Kalbi der ki, orada suların ardında görülmemiş diyarlar vardır. Geceleri ocağın başında denizin ardındaki topraklardan, altın dolu manastırlardan söz eder. Ama köylüler ona gülüp geçer. Deniz bir uçurumla biter derler. Ragnar ise her gülüşte daha da kararlı bakar o ufka. Sıradan bir hayata mahkum olmayı kabul edemeyecek kadar büyük bir ruhu vardı. Ragnar'ın karısı Lagertha sıradan bir kadın değildir. O bir kalkan kızıdır. Kılıç tutmayı, kalkan duvarında dimdik durmayı bilen gerçek bir savaşçı. Güzelliği kadar cesareti de dillere destandır. Bir gün iki azılı haydut evlerine musallat olduğunda Lagertha kimseden yardım beklemeden onları tek başına alt eder. Ragnar ona hayranlıkla, derin bir sevgiyle bakar. Çünkü onlar yalnızca karı koca değil, aynı zamanda iki yoldaş, iki eşit ruhtur. Birbirlerine duydukları aşk, kılıçları kadar keskindir. Ragnar, oğlu Bjorn'u daha çocuk yaşta bir savaşçı gibi yetiştirir. Ona kalkanı nasıl tutacağını, baltayı nasıl savuracağını ve en önemlisi onurun ne demek olduğunu öğretir. Lagertha, çocuğunun bu kadar erken büyütülmesinden hoşlanmaz. Onun gözünde Bjorn hala bir çocuktur. Ama Ragnar acı gerçeği bilir. Kuzeyin bu acımasız topraklarında zayıf doğanlar yaşayamaz. Ayakta kalmak güç ister, korkusuzluk ister. Bjorn'un gözlerinde daha şimdiden babasının o sönmeyen ateşinin bir kıvılcımı parlamaktadır. Bir savaş sonrası Ragnar, kuzgunların süzüldüğü kanlı tarlaya bakarken aklını kurcalayan bir görüntüyle karşılaşır. Uzakta, sisin içinde duran şapkalı, mızraklı, tek gözlü gizemli bir adam. Ragnar göz kırpar ve adam bir anda kaybolur, başka bir yerde yeniden belirir. Gökten, savaşçıların ruhlarını almaya gelen kanatlı kızlar iner gibi olur. Ragnar, kalbinin derinliğinde bilir. Bu, savaşçıların tanrısı, gezgin Odin'dir. Tanrı ona bir kader fısıldamaktadır. Bu köy, bu toprak ona dar gelmektedir. Onu bekleyen şey, denizin ötesindedir. Kattegat'ın hakimi, yani reisi, Eyar Haraldsson'dır. Güçlü ama paranoyak, herkesten kuşkulanan yaşlı bir adam. Her yıl Vikingleri hep aynı yöne, doğuya, bilinen yoksul topraklara yağmaya gönderir. Çünkü bilinmeyenden korkar, düzenini bozacak her şeyden ürker. Oysa Ragnar bambaşka bir hayal kurmaktadır. Kimsenin gitmeye cesaret edemediği batıya, denizin ardındaki o zengin, kutsal diyarlara açılmak. Bir ziyafette bu fikri açıkça dile getirdiğinde Haraldsson onu sert bir dille susturur. Ama bir fikir bir kez doğmuşsa susturulamaz. Ragnar, hayalini gerçekleştirmek için sıra dışı bir dahiye başvurur. Tekne ustası Floki. Yarı deli, tanrılara körü körüne tutkun, sürekli kıkırdayan tuhaf bir adam. Ama elleri büyülüdür, ahşaba can verir.
Floki, o güne dek görülmemiş bir tür uzun gemi tasarlar. Daha hafif, daha hızlı, açık denizin azgın dalgalarına dayanacak kadar güçlü. Geceleri gizlice çalışırlar. Floki, ahşabı okşarken konuşur onunla, sanki gemi yaşayan bir varlıkmış gibi. Sonunda batıya açılmanın anahtarı, o iskelenin kenarında tamamlanır. Ragnar, gizlice cesur ama umutsuz bir avuç adam toplar. Onlara o meşhur sözünü söyler. Her büyük yolculuk, iyi bir hikayeyle başlar. Kardeşi Rollo da yanındadır. İri yarı, güçlü, korkusuz bir savaşçı. Ama içinde ömrü boyunca kardeşinin gölgesinde kalmaktan doğan sessiz bir kıskançlık taşır. Lagertha da bu yolculuğa katılmak ister. Ragnar önce karşı çıkar, onu korumak ister. Ama Lagertha bir kalkan kapıp dimdik karşısına dikilir. Tartışma uzun sürmez, Ragnar eşinin iradesini bilir. Lagertha da gemidedir. Earl Haraldsson bu gizli seferi casusları aracılığıyla haber alır. İzinsiz yola çıkmak, doğrudan onun otoritesine meydan okumaktır. Öfkeyle Ragnar'ı durdurmak ister. Ama artık çok geçti. Şafak sökerken, Floki'nin o görkemli gemisi, bir avuç cesur savaşçıyla birlikte sessizce iskeleden ayrılır. Kürekler suya iner, yelken rüzgarla şişer. Kattegat'ın buzlu suları yarılır ve gemi, haritalarda bile olmayan, o bilinmeyen batıya doğru yol alır. Geride kalanlar, bir daha asla dönmeyeceklerini düşünür. Ama kader başka türlü yazılmıştır. Açık denizde dünya bambaşka bir yerdir. Ne kara görünür, ne yıldızlar yol gösterir. Sadece sonsuz, gri bir su ve uğuldayan rüzgar. Derken korkunç bir fırtına onları yutmaya çalışır. Dalgalar dağlar gibi yükselir, gemi bir o yana bir bu yana savrulur. Mürettebat dehşet içindedir. Kimi tanrıların öfkelendiğini, kimi sonlarının geldiğini sanır. Ama Floki çılgınca güler. Gök gürültüsü tanrısı sadece gemimin kalitesini kutluyor. Ragnar ise dümeni bir an olsun bırakmaz. Gözleri hala görünmeyen o ufka kilitlenmiştir. Sonunda sisin perdesi aralanır ve karşılarında bir kara yükselir. Yemyeşil tepeler, sakin bir kıyı, hiç görmedikleri bir diyar. Burası İngiltere'dir. Kıyıda denize tepeden bakan taş bir yapı durur. Lindisfarne Manastırı. İçi altınla, gümüşle, mücevherli kutsal kaplarla doludur. Ama tek bir askeri, tek bir surun bile yoktur. Çünkü buranın keşişleri denizden bir tehlikenin gelebileceğini hayal bile etmemiştir. Ragnar'ın gözleri parlar. Yıllardır gördüğü rüya işte tam karşısında savunmasız bir hazine sandığı gibi durmaktadır. Baskın, ani ve acımasızdır. Vikingler kıyıya atlar, baltalarını çekip manastıra dalar. Keşişler ne olduğunu anlayamadan her şey alt üst olur. Dualar çığlıklara karışır. Tarih, Kuzeyli savaşçılarla işte böyle, kanlı bir şekilde tanışır. Bugün, sonradan bütün Avrupa'nın kabusu olacak bir çağın başlangıcıdır. Kaosun ortasında Ragnar, ürkek adımlarla ilerlerken bir köşede titreyen genç bir keşiş fark eder. Göğsüne bir kitabı sımsıkı sarmış, korkudan büzülmüş bu solgun adamın adı Atelstan'dır. Ve onunla birlikte Ragnar'ın kaderi değişecektir. Diğerleri yağmaya, altına koşarken Ragnar bu titreyen keşişin gözlerindeki başka bir dünyayı görür. Belki de o gün bir baltadan çok daha keskin bir şeyle merakla tanışır. En şaşırtıcı olan bu keşişin Vikinglerin dilini akıcı bir şekilde konuşmasıdır. Rollo kılıcını çekip onu hemen oracıkta öldürmek ister. Ama Ragnar elini kaldırıp durdurur onu. O canlıyken çok daha değerli. Atelstan iki dünyayı da tanıyan, okuyup yazmayı bilen bir adamdır. Onun zihni Ragnar için manastırdaki bütün altından daha kıymetlidir. Ragnar onu bir köle gibi değil, neredeyse bir merak nesnesi, bir öğretmen gibi yanına alır. Bu karar Rollo'nun hoşuna gitmez. Ama Ragnar'ın gözünde dünya baltadan ibaret değildir. Gemi ağzına kadar hazineyle dolu olarak Kattegat'a dönür. Halk iskelede toplanır ve gözlerine inanamaz. Ragnar, imkansız sanılan o batı diyarından kucak dolusu altın ve gümüşle dönmüştür. Bir çiftçi, bütün bir reisin başaramadığını başarmıştır. O an, Ragnar'ın adı bir fısıltıdan bir efsaneye dönüşmeye başlar. Sokaklarda, ocak başlarında hep onu konuşurlar. Ama her zaferin bir gölgesi vardır. Ragnar'ın bu görkemli dönüşü, Earl Haraldsson'un yüreğine bir korku, bir kıskançlık tohumu eker. Çünkü hiçbir reis kendinden parlak bir yıldızı yanında istemez. Haraldsson geleneği bahane edip hazinenin büyük kısmına el koyar ve Ragnar'ı halkın önünde küçük düşürmeye çalışır. Ama bu hamlesi geri teper. Çünkü artık herkes kimin gerçek bir lider olduğunu kendi gözleriyle görmektedir. Ragnar'ın etrafında toplanan, ona biat etmeye hazır savaşçılar her gün çoğalır.
İki adam arasındaki gerilim öyle bir noktaya gelir ki sözler artık yetmez. Bu hesap Kuzey'in kadim geleneğine göre kapanacaktır. Ortada herkesin gözü önünde kılıçların konuştuğu ölümüne bir teke tek dövüşle. Düello günü geyip çatar. Yaşlı kurt Haraldson kurnaz ve deneyimlidir. Yıllarca bu tahtı kanla korumuştur. Ama Ragnar'ın hırsı, gençliği ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan o cesareti çok daha güçlüdür. Kalkanlar parçalanır, kılıçlar kıvılcım saçar. Uzun ve çetin bir mücadelenin sonunda yaşlı reis nihayet diz çöker. Ragnar artık Kattegat'ın yeni reisidir, yeni Earl'üdür. Bir zamanlar toprağa süren eller şimdi bir halkın kaderini tutmaktadır. Ama bilgelerin dediği gibi zirveye çıkmak kolaydır, asıl mesele orada kalabilmektir. ERL olarak Ragnar, hayalini çok daha büyük seferlere taşır. Artık tek bir gemisi değil, kocaman bir filosu vardır. İngiltere kıyılarına defalarca iner. Her seferinde daha içerilere, daha zengin krallıklara uzanır. Kuzey'in adı artık tüm Avrupa krallıklarının ortak kabusudur. Anneler çocuklarını Vikingler geliyor diye korkutur olur. Bu sırada oğlu Bjorn da büyümüş, demir yürek lakabıyla anılan, babasının yanında omuz omuza savaşan genç bir savaşçıya dönüşmüştür. İlk kez bir kalkan duvarında babasının yanında durduğunda Ragnar'ın gözleri gururla parlar. Oğlunda hem kendini hem de kendinden daha fazlasını görür. Ragnar'ın kanı ardılında yaşamaya devam etmektedir. Bu seferlerin birinde Ragnar, İngiltere'nin en kurnaz hükümdarıyla Kral Ecbert ile karşılaşır. Ecbert onu sıradan bir yağmacı gibi görmez. Karşısında akıllı, hesaplı, vizyon sahibi bir lider olduğunu hemen anlar. İki adam kah düşman, kah birbirine garip bir saygıyla bağlı olur. Satranç oynar gibi konuşurlar. Artık Ragnar yalnızca altın peşinde değildir. O artık toprak istemektedir. Halkının yerleşip ekip biçeceği kalıcı bir gelecek. Hırsı basit bir yağmacının sınırlarını çoktan aşmış, bir kurucunun, bir kralın hayaline dönüşmüştür. Keşiş Athelstan yıllar içinde iki dünyanın arasında paramparça olur. Bir yanda doğduğu, büyüdüğü Hristiyan inancı, diğer yanda Ragnar'ın dostluğu ve kuzeyin sert tanrıları. Hangisine ait olduğunu artık kendisi de bilemez. Ragnar onu gerçek bir kardeş gibi sever, belki de bu dünyada en çok ona güvenir. Ona içini döker, onunla tanrıları tartışır. Ama bu derin yakınlık, çevredekilerin kıskançlığını ve öfkesini de körükler. Bir yabancıya bu kadar değer veren bir reis, kendi halkından bazılarının gözünde tehlikeli bir çizgiye yaklaşmaktadır. Hırs, Ragnar'ı giderek daha uzaklara, efsanevi Paris şehrine sürükler. Yüksek surları aşılmaz sanılan bu büyük, görkemli şehir, her Viking için nihai ödüldür. Ulaşılabilecek en yüce zafer. Ragnar dev bir orduyla Seine nehrine çıkar ve bütün ağırlığıyla Paris'i kuşatır. Surlara tırmanır, kapıları zorlar, oklar yağmur gibi yağar, kazanlar kaynar, merdivenler devrilir. İlk dalga geri püskürtülür ve nehir kıyısı savaşçılarla dolar. Ama Ragnar yılmaz. O, imkansızı başarmak için doğmuş bir adamdır. Bu, hayatının en büyük kumarıdır. Ama kader cilvesidir ki, bu sefer de en derin yarayı ona düşman değil, kendi öz kanı açacaktır. Bazen bir insanın en büyük tehdidi, en uzaktaki düşmanı değil, en yakınındaki kardeşidir. Kardeşi Rollo, ömrü boyunca Ragnar'ın gölgesinde, büyük reisin kardeşi olarak yaşamaktan derinden yorulmuştur. Tam da bu kuşatma sırasında, Paris'in hükümdarı ona karşı konulmaz bir teklif sunar. Topraklar, soylu bir ünvan, hatta bir prenses. Kendi başına bir efsane olma şansı. Yıllardır içine attığı bütün kıskançlık, bütün ezilmişlik, o teklifle birlikte bir anda yüzeye çıkar. Neden hep onun gölgesinde kalayım diye düşünür. Rollo uzun süre düşünmez. Kendi kardeşine, kendi halkına ve tanrılarının sırtını döner, Frankların safına geçer. Ona karşı savaşmaya başlar. Bu ihanet Ragnar'ın yüreğine bir hançer gibi saplanır. Çünkü kılıç yarası kapanır ama bir kardeşin ihaneti asla. Yıllar en güçlü adamı bile yormaya başlar. Ragnar'ın bedeni eski takatini yitirir. Savaşlarda aldığı yaralar ağırlaşır, içini gizli bir hastalık kemirir. Bir zamanlar herkesin korkuyla baktığı o reis, şimdi geceleri ağrılarla, acılarla boğuşmaktadır. Üstüne bir de en sevdiği dostu Athelstan'ı kaybeder. Bu kayıp, vicdanında asla kapanmayacak bir yara açar. Athelstan'ın o yumuşak sesini, o sorularını özler. Geceleri yıldızlara bakıp ona danışırmış gibi konuşur ama karşılık veren olmaz. Belki de ilk kez yenilmez sandığı Ragnar, kendi ölümlülüğüyle, kendi sonuyla yüz yüze gelmektedir.
Tanrıların bile bir gün insanı yalnız bıraktığını anlamaya başlar. Ragnar yavaş yavaş gözden düşer. Paris seferinin tam bir zaferle bitmemesi, ödenen ağır bedeller, kaybedilen evlatlar halkın diline dolanır. Bir zamanlar tanrı gibi görülen adam şimdi giderek yalnızlaşır. Meydanlarda fısıltılar, sırtına saplanan bakışlar çoğalır. Kimi onu çoktan ölmüş sayar. Ama Ragnar'ı tanımayanlar yanılır. İçindeki o ateş küllense de bir türlü sönmemiştir. Yalnızlığının en dibinde bile zihninde son bir hamle, son bir büyük hikaye olgunlaşmaktadır. Çünkü o, sessizce solup gitmeyi asla kabul edemeyecek bir adamdır. Bu arada oğulları birer birer büyür. Bjorn artık başlı başına efsanevi bir savaşçıdır, adı babasınınki kadar korkulur olmuştur. Ama içlerinde en farklı, en tuhaf olanı bir başkasıdır. Bacakları doğuştan tutmayan ama zekası ve öfkesiyle herkesi geride bırakan oğlu Ivar. Kemiksiz lakaplı bu genç, yürüyemese de zihni keskin bir kılıç gibidir. İçinde babasınınkinden de büyük, daha karanlık bir fırtına taşır. Ragnar, geleceğini ve intikamını en çok da bu sıra dışı oğlunda görür. Yıllarca ortalıktan kaybolduktan sonra Ragnar, bir gün beklenmedik şekilde Kattegat'a geri döner. Yaşlanmış, yorgun, bir hayalet gibidir. Ama gözlerindeki o kararlılık hiç sönmemiştir. Halkın karşısına çıkıp son bir teklif sunar. İngiltere'ye bir kez daha gidecektir, eski hesapları kapatmaya. Ama bu kez kimse onunla gelmek istemez. Çünkü artık ona inanan kalmamıştır. Sadece bir avuç adam ve en çok da oğlu Ivar, bu son umutsuz görünen yolculukta yaşlı reisin yanında durur. Baba ve oğul birlikte denize açılır. Küçük, eski tekneleri açık denizde yine azgın bir fırtınaya yakalanır. Dalgalar tahtaları parçalar, mürettebat dağılır. Ragnar, oğlu Ivar ve bir avuç insan güç bela bir sahile vurur. Sırılsıklam, bitkin ve neredeyse silahsız. Hayatta kalan adamlar bu felaketin suçunu hemen yaşlı reise yükler, ona lanet okurlar. Ama Ragnar'ın gözünde tek bir hedef parlamaktadır. Yıllar önce kapışıp yenemediği eski düşmanı, zalim kral Eyel. Bu yolculuk bir yağma değildir. Bu, bilerek seçilmiş bir sondur. Bir adamın kendi kaderiyle yüzleşmesidir. Ragnar bilir ki, bu topraklarda, geçmişte döktüğü kanların hesabı onu beklemektedir. Yorgun bedeniyle koşamaz, savaşamaz artık. Ama hala bir babadır. Aklındaki son plan, oğlunu kurtarmaktır. Ivar'ı güvenli bir yere gizler, ona sabretmesini öğütler. Sonra, tek başına, hiçbir silahı kalmadan, eski düşmanının krallık kasabasına doğru yürümeye başlar. Her adımı bilinçlidir. Bu, bir teslimiyet değil, ölümünü bile bir silaha çevirmeyi planlayan bir dehanın son hamlesidir. Çünkü bazen yenmek için yenilmeyi seçmek gerekir. Kral Aelle yıllardır hayalini kurduğu o ana kavuşur. Efsanevi Ragnar Lothbrok, elleri zincire vurulmuş, çaresiz halde tam karşısındadır. Onunla alay eder, ona işkence eder, gururunu kırmaya çalışır. Ama Ragnar yılmaz, boyun eğmez. Çünkü o, ölümün de yalnızca bir kapı olduğuna inanan bir adamdır. Ötesinde savaşçıların cennetinin, Valhalla'nın beklediğine. Bir Viking için en büyük korku ölmek değildir. Asıl korku, korkakça, ağlayarak, onursuzca ölmektir. Ragnar ise gülümsemektedir. Çünkü kazanan tarafın o olduğunu bilir. Aelle, Ragnar için akla gelebilecek en korkunç sonu hazırlar. Yılanlarla dolu derin bir çukur. Onu çukurun kenarına getirirler. Etrafı düşmanlarıyla çevrilidir. Ama Ragnar son sözlerini söylerken sesinde ne korku vardır ne pişmanlık. Ölümden değil, geride bıraktıklarından söz eder. Kalabalığa dönüp o meşhur kehanetini haykırır. Yaşlı domuz bunu bildiğinde yavru domuzlar nasıl da homurdanacak. Kimse tam anlamaz ama o oğullarını kastetmektedir. Kendi ölümünü oğullarının intikamını tetikleyecek bir kıvılcıma çevirmiştir bile. Aelle onun bu sakinliğinden ürker. Zincire vurduğu adamın aslında onu tuzağa düşürdüğünü henüz bilmemektedir. Bir kralı korkutan, kılıcı değil, ölümden korkmayan o gülümsemesidir. Ragnar yılan çukuruna bırakılır. Zincire vurulmuş, çaresiz ama yüzünde gören herkesi şaşırtan garip bir huzur vardır. Çünkü o, bu anın bir son değil, bir başlangıç olduğunu bilir. Gözlerini yumarken hayatının baştan sona geçtiğini görür. Çiftçi günleri, ilk yolculuk, Lagertha'nın gülüşü, oğullarının yüzleri, Atesta'nın o yumuşak bakışı. Bir ömür, birkaç nefeste gelip geçer. Ölmekten korkmaz. Çünkü Valhalla'nın kapılarının ardına kadar açık olduğuna, savaşçıların onu beklediğine inanır. Son bir kez hafifçe gülümser. Ve böylece kuzeyin en büyük reisi, efsanelerin Ragnar'ı tarihe karışır.
Ama bilirsiniz, gerçek efsaneler ölmez. Onlar sadece hikayelerini anlatacak birini bekler. Ölmeden önce Ragnar son ve en sinsi hamlesini çoktan yapmıştır. Oğlu Ivar'ı bilerek serbest bıraktırmış, ona kutsal bir görev vermiştir. Babasının nasıl, hangi onurla öldüğünü kardeşlerine bizzat anlatmak. Ivar, kalbinde közlenen kor gibi bir intikam ateşiyle kuzeye, evine doğru zorlu bir yolculuğa çıkar. Yanında ne altın vardır ne hazine, ama taşıdığı şey çok daha tehlikelidir. Bütün bir dünyanın dengesini değiştirecek bir haber. Ragnar ölmüştür belki ama planı daha yeni işlemeye başlamaktadır. Haber nihayet kuzeye, Kattegat'a ulaştığında bütün köy buz keser. Ragnar'ın oğulları bir araya gelir. Bjorn, Ivar ve diğer kardeşler. Babalarının bir yılan çukurunda, düşman bir kralın elinde can verdiğini öğrendiklerinde içlerinde bir şey çatırdayarak kopar. Gözyaşları çok geçmeden soğuk bir öfkeye dönüşür. Artık küçük baskınların, dağınık seferlerin, tek tek alınan intikamların zamanı değildir. Şimdi bütün bir halkın yüreğini saran o tek duygunun zamanıdır. Hesaplaşma. Babalarının kanı yerde kalmayacaktır. Ragnar'ın oğulları, tarihin o güne dek gördüğü en büyük Viking ordusunu toplar. Onlarca, yüzlerce gemi, binlerce öfkeli savaşçı. Farklı köylerden, farklı reislerden gelenler tek bir bayrak altında birleşir. Buna büyük ordu derler. Artık tek bir adamın değil, tüm kuzeyin biriken öfkesi tek bir demir yumruğa dönüşmüştür. Yelkenler bir bir açılır, ufuk kara yelkenlerle dolar. Davullar çalar, kalkanlar birbirine vurulur, binlerce ses tek bir savaş narasında birleşir. Bu devasa intikam filosu, babalarının kanını dökeni bulmak için kararlılıkla İngiltere'nin kıyılarına doğru yol alır. Bir çiftçinin tek gemiyle başlattığı rüya, şimdi koca bir denizi karartan bir orduya dönüşmüştür. Ivar, bacakları tutmasa da bir kalkanın üstünde taşınarak savaşı bizzat yönetir. Soğukkanlılığı, dehası ve acımasızlığıyla kısa sürede kardeşlerinin ve ordunun başına geçer. Babasını öldüren Kral Aelle'yi sonunda bulurlar. Bir zamanlar Ragnar'ı küçümseyen kral, şimdi onun oğullarının önünde diz çöker. İntikam, Ragnar'ın hayal ettiği kadar korkunç ve eksiksiz olur. Aelle, döktüğü kanın bedelini son kuruşuna kadar öder. Ivar'ın gözlerinde ne öfke ne keder vardır artık. Yalnızca buz gibi bir kararlılık. Ragnar'ın o çukurun kehaneti harfi harfine gerçek çıkmıştı. Yavru domuzlar gerçekten de homurdanarak gelmiştir ve geldikleri yeri sonsuza dek değiştireceklerdir. Büyük ordu tek bir intikamla yetinmez, durmaz. İngiltere'nin gururlu krallıkları birer birer sarsılır düşer. Bir zamanlar Ragnar'ın tek bir gemi, bir avuç umutsuz adamla başlattığı o cüretkar rüya artık koca bir istilaya dönüşmüştür. Kattegatlı bir çiftçinin iskelenin ucunda otururken kurduğu hayal, oğullarının elinde bir imparatorluğun temellerine uzanır. Kuzey'in ve İngiltere'nin tarihi o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmaz. Bir adamın hırsı bütün bir çağı yeniden şekillendirmiştir. Ragnar en başından beri haklı çıkmıştır. O yalnızca bir adam değil, bir fikirdi. Bir bedeni vardı evet, öldürülebilirdi ama bir fikir, bir ilham, bir cesaret örneği asla yok edilemez. Bıraktığı miras, kanında taşıdığı o korkusuzluk, oğullarının kılıcında, torunlarının seferlerinde yaşamaya devam etti. İşte bir insanı ölümsüz yapan budur. Ardında bıraktığı iz, ilham verdiği yürekler. Beden toprağa karışır ama bir efsane, anlatıldığı her dilde yeniden doğar. Ragnar, ölümünde bile kazanmıştır. Bugün, yüzlerce yıl sonra hala onun adını anıyoruz. Çünkü Ragnar Lothbrok, kendisine biçilen kadere boyun eğmeyi reddetti. Onu sıradan bir hayata, küçük bir köye mahkum etmek istediler. O ise denizleri aştı, krallarla yüzleşti, imparatorlukları sarstı ve kendi efsanesini kendi elleriyle yazdı. Belki de gerçek cesaret tam olarak budur. Sonucu belirsiz olsa bile korkunun tam ortasında ileriye doğru o ilk adımı atabilmek. Çünkü adım atmayan hiçbir zaman karşı kıyıyı göremez. Onun hikayesi bize çağların ötesinden şunu fısıldıyor. İnsanı büyük yapan doğduğu yer değil, gitmeye cesaret ettiği yerdir. Her birimizin içinde aşmaya korktuğumuz kendi denizimiz vardır. Bir hayal, bir adım, bir risk. Çoğu zaman bizi durduran düşmanlar değil, kendi korkularımızdır. Ragnar, o korkunun ötesinde, ufkun ardında henüz keşfedilmemiş yeni dünyaların beklediğini hatırlatıyor bize. Yeter ki yelken açmaya cesaret edelim. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
Ragnar sizce gerçek bir kahraman mıydı, yoksa sınır tanımayan hırsı yüzünden sevdiklerini de kendini ve kaybeden trajik bir adam mı? Bir insanı efsane yapan, gösterdiği cesaret midir, yoksa ardında bıraktığı miras mı? Sizce kendi hayatınızda aşmaktan korktuğunuz o deniz nedir? Düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın, her birini tek tek okuyacağım. Ragnar'ın inişli çıkışlı destanına baktığımızda hepimiz için ortak bir hakikat beliriyor. Hayat, sıradanlığa razı olanları değil, ufkun ötesine bakmaya cesaret edenleri hatırlar. Korku herkesin içinde vardır ama onu yenip ileri atılan kişi kendi hikayesinin kahramanı olur. Belki de bu hayatta alınabilecek en ağır yenilgi kaybetmek değil, hiç denememiş olmanın o sessiz pişmanlığıdır. Ragnar denedi ve adı 1000 yıldır yaşıyor. Eğer bu efsane yüreğinize dokunduysa kanalımıza hemen abone olun, yeni hikayeleri kaçırmamak için bildirim ziline basın ve düşüncelerinizi mutlaka yorumlara yazın. Sizin her bir yorumunuz bu hikayeleri anlatmaya devam etmem için bana güç veriyor. Videomuz burada sona eriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki destanda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.